Saygıdeğer izleyicilerimiz, Türkçe Haber'den gerek yurt içinden gerekse yurt dışından izleyen herkese selamlar ve sevgiler. Bildiğiniz üzere vatandaşlarımızın çoğu artık izinlerini tamamladı ve Türkiye'den çıkıyorlar. Şu anda Kapıkule'de gördüğünüz gibi sıfır noktasındayız. Türkiye'nin çıkış noktasında, ancak burada tablo maalesef üzücü bir tablo var. Çünkü arkadaşım size gösterecek, binlerce araç şu anda bu bulunduğumuz noktaya gelebilmek için yaklaşık 12 saat boyunca beklemek zorunda. İşte görüyorsunuz, kuyruk, bu noktaya gelebilmenin bedeli şu anda 12 saat. Yine değerli izleyicilerimiz, Bulgaristan tarafında da yaklaşık vatandaşlarımızın en az 6 saat civarında bekletileceği yönünde haberler alıyoruz. Sofya'dan Sırbistan sınırına kadar da ciddi bir yoğunluk olduğu haberleri de yine Türkçe Haber'e gelen haberler arasında. Bakın değerli izleyicilerimiz, çoluk çocuk şu anda akşam saatlerinde, gündüz sıcağında, Edirne'de şu anda hissedilen sıcaklık, gündüz sıcaklığı yaklaşık 40 derece. Arabanın içerisinde yaklaşık 10-12 saat civarında vatandaşlarımızın beklemesi tabii ki kolay değil. Şimdi şunu söylemek istiyorum saygıdeğer izleyicilerimiz. Şu anda bu tablonun oluşacağı daha dünden belliydi. Aylar öncesinden belliydi. Şimdi yetkililerle görüştük. Onların bize söylediği, Bulgaristan tarafıyla ilgili bir sıkıntı var. Bulgaristan tarafı vatandaşlarımızı çok yavaş bir şekilde gümrükten geçirdiği için burada gümrükte bir yoğunluk durumunun oluştuğu söyleniyor. Bakın şimdi burada gümrük yetkilisi açıyor. Sırası gelen vatandaşlarımız buradan geçip Türkiye'nin gümrük noktası ve pasaport noktasına gidiyorlar. Yani buraya gelebilmek, burada bulunmak öyle kolay değil. 12 saat, en az 12 saat. Bakın önümüzdeki günlerde bu rakam daha da artacak. Şu anda bakın sırası gelen vatandaşlar gümrük görevlilerimiz tarafından bırakıldı ve araçlarının önü açıldı. Buradan vatandaş tek tek gitmeye başladı. Bakın şimdi, ama bu kadar yoğun, bu kadar saatler vatandaşımızın bekleyeceği belliydi. Şimdi gördüğünüz gibi vatandaş Kapıkule'de gümrük noktasında, ama bu noktaya gelebilmenin bedeli öyle kolay değil. Şimdi saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere bu kadar yoğunluğun olmasının nedenlerinden bir tanesi de havayolu şirketleri. Evet, havayolu şirketleri korkunç bir şekilde zam yaptı. Yani 4 kişilik bir aile 2500-3000 euro civarında bir para ödemek zorunda. Uçak bileti almak zorunda. Hal böyle olunca da vatandaş kalabalık olduğu için doğal olarak araçlarıyla geliyor. Bir de Türkiye'de araç kiralama fiyatları da ciddi anlamda yükseldiği için, maliyetin azalması için vatandaşın böyle bir yolu tercih ettiğini gözlemliyoruz. Bakın değerli izleyicilerimiz, gümrük görevlisi buradan tek tek alıyor ve vatandaşlarımız 50-60 araç aldıktan sonra kapatıyor. Çünkü Bulgaristan tarafı çok yavaş çalıştığı için vatandaşımızın bu çilesi daha da saatlerce uzuyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, içinde bulunduğumuz dönem Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde vatandaşlarımızın çoğu işbaşı yapıyor, izinleri bitiyor. Bunun yanı sıra okullarda kısa bir süre sonra Avrupa'nın pek çok noktasında açılacak. Tatile girenler, açılanlar derken böyle bir yoğunluğa da neden oluyor. Evet saygıdeğer izleyicilerimiz, şu anda kameraman arkadaşım Süleyman Ayverdi size gösteriyor. Bakın ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Açık olduğunu göster. Evet, şu anda bakın burada Türkiye tarafında bir tane peron çalışıyor, kapı. Vatandaş gümrük bölgesine alınıyor, pasaport vesaire ileride bakılıyor. Ama bu kadar tek kapı olmasına rağmen Bulgaristan tarafına geçmek mümkün değil arkadaşlar. Bulgaristan'da da Sofya'dan Sırbistan sınırına kadar almış olduğumuz, yani Türkiye'ye giriş yapanlardan almış olduğumuz bilgi bu. Şimdi vatandaşın buraya kadar geldikten sonra maalesef ileride daha uzun saatler, normal şartlarda 31-32 saat süren çoğu zaman yol, burada görüyoruz ki maalesef 72 saate kadar çıkabiliyor. Bakın. Şimdi bakın burada 1, 2, 3, 4 kapı, bir tanesi açık. Burada ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Hal böyle olunca da güle güle. Güle güle. Evet, hoş geldiniz. Evet saygıdeğer izleyicilerimiz, bir tarafta da Almanya'dan gelen vatandaşlarımız var bu bölgede. İşte bu nokta Türkiye'ye giriş noktası. Bu taraftan gelenler, benim sağ tarafımdan gelenler, Türkiye'ye giriş yapanlar, sol taraftan ise çıkanlar görüyorsunuz. Türkiye'den çıkış, tabii korkunç bir yoğunluk durumu söz konusu. Vatandaş buradan çıkmaya çalışıyor ama öyle kolay değil. Çünkü saatlerce vatandaşın beklemesi gerekiyor. Hal böyle olunca da çile de artıyor. Evet görüyorsunuz, Kapıkule
yoğun günlerinden bir tanesini yaşıyor. En yoğun 3 ay maalesef Kapıkule hep böyle. Evet, bu noktada vatandaşlarımız tabii bu noktadan ayrılıp, evet, şimdi yoğunluğu, kalabalığı size göstermek için kuyruğun olduğu, vatandaşlarımızın beklemiş olduğu noktaya sizleri götürmeye çalışacağım. Evet, artık akşam oldu. Sabahın erken saatlerinden beri vatandaşlarımızın bekleyişi sürüyor. Şu anda önde gördüğünüz araçlar biraz sonra gümrüğe girecek. Kolay gelsin. Gümrüğe girecek. Bulgaristan, ardından Sırbistan ve vatandaşlarımız hangi istikameti kullanıyorsa o istikamete girecekler. Yoğunluğu görüyorsunuz. Aslında hani bir laf var ya, çok fazla anlatmaya gerek yok diye her şey anlatılıyor burada. Araçlarda çocuklar, ileri yaş grubunda, engelliler, pek çok kişi var. Maalesef tablo bu şekilde. Şu anda gördüğünüz, tabii hava serinlediği için bir nebze olsun rahat ama değerli izleyicilerimiz, güneşin altında bu sıcakta bekleyebilmek öyle kolay değil. İnsanlar kendilerine sıranın gelmesini bekliyor. Tabii sıra gelince de sorun çözülmüyor. Bulgaristan, Sırbistan başta olmak üzere pek çok noktada yoğun trafik söz konusu. Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye geçmiş yıllarda vatandaşlarımız maalesef gelememişti. Özellikle geçtiğimiz yıl gelemediler. Hal böyle olunca vatandaşlarımızın sevdiklerine olan hasreti, vatan hasreti daha da arttı ve nihayetinde maalesef böyle bir tablo ortaya çıktı. Şimdi görüyorsunuz Kapıkule Gümrüğü'nün hemen önündeki kuyruk, binlerce araç var. Bekleme şu anki şeye göre, saate göre en az 12 saat. Onun için Türkiye'nin değişik noktalarından Avrupa'nın değişik noktalarına gidecek olan vatandaşlarımızın erken yola çıkmasında fayda var. Aksi halde planları işbaşı yapacak olanlar var. Yine işleri olanlar var. Onların planları bozulabilir. O nedenle erken çıkmanızda fayda var. Evet değerli izleyicilerimiz, tablo bu. Şimdi Kapıkule'de hemen gümrüğün önündeyiz. İşte bu kuyruk ama binlerce araç daha arkaya doğru uzanıyor. Gümrükte kapı açıldıkça 50-60 araç alınıyor. 12 saat bekleniyor. Bu 12 saatin ardından bu noktaya geliniyor ve Bulgaristan macerası başlıyor. Macera diyorum çünkü Bulgaristan'da da minimum 6-7 saat civarında vatandaşlarımız bekliyor. Bitti mi çile? Hayır. Sırbistan'a doğru da ciddi anlamda bir yoğunluk durumu söz konusu. Bakalım vatandaşlarımızın durumu nedir? Vatandaşımız da bir şekilde burada beklemekten başka şu anda ellerinden gelen bir şey yok. Bakın binlerce araç. Merhaba. Nasıl? İyi yolculuklar. İyi, sağ ol. Nereye? Almanya. Almanya. Kaç saattir buradasınız? 2-3 saat oldu. 2-3 saatte mi buraya geldiniz? Evet, burada Ha, bekliyoruz. siz de orada bekliyorsunuz. Evet. Peki bu kalabalık için ne diyorsunuz? Biraz kötü diyorum. Yani kötü. Yani bu noktaya gelebilmek 12 saat biliyorsunuz değil mi? Evet, bekleyeceğiz bakalım. Belki de geri Yani döneriz. siz ne yaptınız? Aracı geride bıraktınız. Burayı bir görmek için Evet, geldiniz. öyle bir buraya. gezmeye geldik, bir bakmaya geldik. Hava, şöyle. Kapıkule'nin Evet, havasına. evet. Peki şöyle. ne diyorsun abi? Nereye döneceksin? Almanya'ya. Nereden döneceksin? Yol yok ki. Yunanistan kapalı. Eve döneceğiz İstanbul'a geri. İstanbul'a. Evet, pazartesi çıkmayı düşünüyoruz belki. Belki. Yoğunluk artacak ama kaç saat? 2-3 saattir burada bekledim. Bence beklemeye devam et. Beklemeye değer mi? Niye diyeceksin? Önümüzdeki günlerde boşalmayacak, daha çok artacak. O zaman bekleyeceğiz. Yapacak Yani bir şey yok. Şu anda Sofya'dan Sırbistan sınırına doğru da çok büyük Evet, bir trafik var. gelenlere sorduk. Çok 20 diyorlar? kilometre Kuyruk var. Evet değerli izleyicilerimiz, yani Bulgaristan'a girdikten sonra iş bitmiyor. Özellikle Sofya'dan sonra Evet. Sırbistan sınırına kadar 20 kilometre bir kuyrukta vatandaşlarımızı bekliyor. Evet. Yetkililere ne diyorsun bu yoğunlukla ilgili? Çok kötü. Bulgaristan'ın kötü çalışması. Hepsi kötü yani. Bizim millete yapıyorlar bunu. Türklere değil mi? Genellikle evet. Maalesef. Ya bu durumun böyle olacağı belliydi. Peki uçak fiyatları için ne düşünüyorsunuz? Uçak biletleri de çok pahalı. gel abi. Çok pahalı abi. Yani Koronadan sonra özellikle. evet her şey pahalandı 2 katı. Her şeyi değerlendiriyorlar yani kendi Peki kaç kendi kişisiniz siz aileniz? Biz aslında kalabalık gelecektik de yarısı gelemedi bu sene yani. Onun için uçak biletleri ciddi anlamda yüksek tutuyor değil mi? Yaz tatilinden sonra gelecek artık annem gir falan yani. Evet. Yani şu anda değerli izleyicilerimiz çalışmayan ya da daha sonradan imkanı olan varsa sonra Evet, gelsin. Ciddi bir yoğunluk var. Emekliler öyle gelecek zaten Evet. yani. Maalesef tablo bu. Ben Evet. teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür İyi yolculuklar ederim. diliyorum. Size de hayırlı- Sağ olun. hayırlı Sabır işler, diliyorum. hayırlı- Evet, sağ olun. Evet, vatandaşımızla görüştük. Kendisi de uzun saatler daha bekleyecek. Buna zaten razı.
Ama şöyle bir tablo var. Öyle ya da böyle tabii hiçbir şey bu vatan hasretinin önüne geçmiyor. Yılda birkaç günde olsa bu çileye vatandaşlarımız razı ama insani bir durum olarak ben görmüyorum. Vatandaşlarımızın mutlak surette bununla ilgili çözüme kavuşturulması gerekiyor. Yetkililerimizin mutlaka bu konuya daha da eğilmesi gerekiyor. Yani Bulgaristan tarafının vatandaşlarımıza çektirmiş olduğu bu çilenin bitmesi için daha üst düzeyde gerek Sayın Dışişleri Bakanımız gerekse diğer yetkililerin de buna el atması lazım. Yani bu şekilde vatandaşlarımızı kaderiyle baş başa bırakamayız. Tablo bu. Maalesef üzücü bir durum. Görüyorsunuz vatandaş nasıl zaman geçireceğini şaşırıyor. Binlerce araç, binlerce insan ve daha da bekliyor. Görüyorsunuz. Diğer tarafa geçelim. Bakın. Kapıkule'yi gösterelim. Yani burası gördüğümüz noktaya gelene kadar 10 saat geçiyor. En az 10 saat. Bakın görüyorsunuz. Şu anda evet. Tablo bu. Yani vatandaşın bu çilesinin bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Şimdi sırası gelen ön tarafta gümrükler görevlileri açıyor ve araçları bu noktadan alıyor ama 50-60 araç alıyor. 50-60 araç aldıktan sonra yine vatandaş saatlerce beklemeye devam ediyor. Şimdi bakın bu gişe ön tarafta bekleyenler açıldı. Bizim tarafımızda tek bir gişe çalışıyor. Diğer tarafa geçiriyor. Ona rağmen diğer tarafta yani gümrük alanında buradan geçtikten sonra ikinci kontrol noktasında maalesef daha uzun saatler vatandaşımız beklemek zorunda. Değerli izleyicilerimiz sizler de bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bu konuyla ilgili sizlerden ricam şu, lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın. Tablo bu. Yani her yıl vatandaşımızın, gurbetçi vatandaşımızın yaşamış olduğu bu sıkıntının bitirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımız adına bu tabloyu sizlerle paylaşıyorum. Bakın görüyorsunuz. Saatler geçiyor. Yani bu yaz günlerinde özellikle gündüzleri vatandaşın beklemesi hoş bir durum değil. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizleri gerek yurt içinden gerekse yurt dışından izleyen herkese Kapıkule'den selam ve sevgilerimi sunuyorum. Gördüğünüz gibi tablo bu. Umut ediyor ve bekliyoruz ki bundan sonra vatandaşlarımızın çekmiş olduğu bu sıkıntı bundan sonraki yıllarda olmaz. Şu anda artık bu yıl yapılabilecek benim gözlemlediğim kadarıyla çok bir şey yok. Yani tablo bu. Gel 12 saat, 13 saat bekle ki önümüzdeki günlerde 15 saate çıkacak bir yoğunluk. Ondan sonra bu noktaya gel. Bulgaristan çilesi ayrı, Sırbistan çilesi ayrı. Hal böyle olunca da ben de merak ediyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen bu videonun altına konuyla ilgili görüşlerinizi paylaşın. Yani sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz. Yine bize aynı şekilde WhatsApp haber hattından +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattından da ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi bu konuyla ilgili ve haber olmasını istediğiniz konularla ilgili video, fotoğraf atabilirsiniz. Sadece ve sadece WhatsApp'tan yazışmayla aramalara maalesef yoğunluktan dolayı bakamıyoruz. Bize ulaşabilirsiniz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese tekrar sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.